Merhaba arkadaşlar. Bugün Django Python Web çerçevesinde form oluşturma, post ve get işlemlerinin nasıl yapıldığını, ayrıca istatistik ve yapay zeka alanındaki çalışmalarınızın kolaylıkla Django Web çerçevesinde nasıl aktarabileceğimizi göstereceğim. Tabii Django kurulumunun nasıl yapıldığına ve örnek bir projenin nasıl oluşturulduğuna benim daha önceki kurulum videosundan bakabilirsiniz. Evet, komut satırını açıp önce masa üstüne gelelim. Daha sonra burada bir proje oluşturalım. Python yazdığımız her komutta Python 3 olarak çalışabilmesi adına burada isimlendirme yapacağım. Evet, şimdi oluşturmuş olduğumuz, masa üstünde oluşturmuş olduğumuz Django projesinin komut satırına içeriğine girelim. Ve IP adresimizi görelim. Evet, bu IP adresini kopyalayalım. Ve bunu projenin içerisinde settings Python dosyasını açalım. Ve burada izin verilen IP adresleri kısmına giriyorum. Daha sonra tekrar proje ana klasörüne gelerek buraya bir templates isimli yeni bir klasör oluşturuyorum. Evet, projenin içerisinde URLs Python dosyasında şuraya önce bir include kütüphanesini de ekleyelim. Ve buraya demin oluşturmuş olduğumuz klasörün içerisinde ki aslında URL'yi oluşturacağımız Python'ı buraya eklememiz gerekiyor. Evet, bu şekilde güncelledik. Bunu kapatabiliriz. Yine settings py dosyasını açalım. Ve burada directories yani klasörler isimli diziyi güncelleyeceğiz. Demin eklemiş olduğumuz klasörü bizim aslında ana klasör yapıyoruz. Evet, şimdi bir tane mesela burada templates klasörü içerisinde bir tane modül Python dosyası oluşturalım. Ve içerisine evet, burada denklem isminde bir sınıf oluşturacağız. Ve ilk basit uygulamamızda şunu yapmayı hedefliyoruz. Mesela kullanıcıdan bir form ekranından x ve y sayılarını alacağız. X ve y değişken değerlerini alacağız. Ve hesaplamaya çalışacağımız işlem nedir? Sinüs x artı kosinüs y olsun mesela. Dolayısıyla burada x ve y değerleri bir form elemanı gibi sayfada görünebilmesi için sınıfın da aslında elemanlarını form elemanı olarak oluşturacağız. O zaman buraya formları ekleyelim. Daha sonra sınıfımızı tanımlayalım. İsmi de denklem sınıfı olsun. Ve x değişkenimiz aslında bir tam sayı girilen bir form elemanı. Dolayısıyla şu şekilde integer field diye bunu belirtiyorum. Textbox ama içerisinde yani türü nedir bunun? Sayısal bir girdi alma form elemanı. Burada da direkt label ifadesini atayabiliriz. İşte diyebiliriz ki x değeri. Bir tane de y değişkeni ve bu da aynısı olacağı için buradan kopyalayabilirim. Burada da y değeri olacak. Evet, bu şekilde bir sınıf tasarladım. Nerede? Templates klasörünün içerisinde. Şimdi buraya bir tane index HTML yani sayfamızın aslında kullanıcıdan girdi alacağımız sayfamızı buraya kopyalayacağız. Evet, indeksi buraya kopyalıyorum ve buradan bunun içeriğine bakalım. Evet, burada statik eklemeler olacağı için yukarıda statik ifadesi bulunuyor ve stil dosyamız statik klasörün içerisinde olacak birazdan oluşturacağımız. Ve burada aslında
basit anlamda bir form var ve bunun post türünden bir form olduğunu ve veri göndereceğimiz için ve burada bu şekilde bir token koymamızın sebebi istemcinin oturumunu kullanarak aslında yapılacak saldırı işlemlerini önlemek adına buraya bir token yerleştiriyoruz ve bizim View dosyasından göndereceğimiz ifadenin adı mesela denklem. Buraya herhangi bir şey yazabiliriz ama o isimde gönderdiğimiz zaman yani get işleminde bunu buraya yazacaktır. Ve bir hesapla butonumuz var. İşte yine kullanılacak bazı JavaScript dosyalarında sayfaya eklemiş olduk. Evet, şimdi statik dosyaların bulunacağı statik isimli bir klasörü yine bu ana klasörün buraya oluşturuyoruz. Ve bu statik içerisine demin indekse eklemiş olduğumuz CSS dosyasını buraya kopyalıyoruz. Ve burada dediğim gibi sayfada görüntüyü ayarlayan, input görüntülerini ayarlayan CSS komutları bulunuyor. Evet, gelelim templates'in içerisinde tekrar ve çünkü burada normalde bir isteği şeye yönlendiren index yani bir HTML sayfasına yönlendiren şey nedir? Views Python dosyasıdır. Dolayısıyla burada yeni bir dosya oluşturuyorum. Views Python dosyası ve bunun içerisine kullanılacak olan temel kütüphaneleri ekledikten sonra demin modül isimli dosyanın içerisinde denklem isimli bir sınıf oluşturmuştuk. Onu burada eklememiz lazım. Aynı klasördeki modül isimli Python dosyasından denklem isimli sınıfı ekle diyorum. Ve buraya bir tane işte index HTML'e yönlendirecek olan fonksiyonu yazıyorum. Bir denklem sınıfından bir nesne oluşturdum. Ve bunu index sayfasına gönderiyorum. Ve burada dikkat edeceğiniz üzere demin index.html'de gösterdiğim şu denklem ifadesi burada işte bunu ayarlıyoruz. Yani bu denklem ifadesine oluşturmuş olduğum denklem nesnesini gönderiyorum. O şekilde sayfada görünmesini sağlayacağım ama denklem nesnesini barındırıyor aslında? Form elemanlarını barındırıyor. Dolayısıyla sayfada form elemanı olarak görünecektir. Şimdi bu view kısmı ile ilgiliydi ama normalde bu view'e gelen isteği gönderecek aslında nedir? URL Python dosyasıdır. Dolayısıyla burada templates klasörü içerisine yeni bir Python dosyası oluşturuyorum. URL Python şeklinde. Yine temel kütüphaneleri ekledim. Daha sonra da bu şekilde Views Python dosyasını ekliyorum. Aynı klasörde bulunan. Evet, gelen isteği Views Python dosyasındaki index fonksiyonuna gönderiyorum. Bu şekilde URL Python dosyasında yazmış olduk. Şimdi tekrar buradan Settings Python dosyasına gelelim. Ve burada yüklenmiş uygulamalar içerisinde statik dosyaların erişilebileceği, bunda yüklenmiş olduğunu emin olmamız gerekiyor. Ayrıca en son kısma, şurada en son kısma bu statik klasöründe temel klasöre eklemiş olmam gerekir. Bu şekilde statik klasöründe eklemiş oluyoruz. Evet, ilk ayarlamalar tamamlandı. Şimdi komut satırına tekrar geri dönüp buradan önce bir migrate komutunu vereceğim. Evet, bu şekilde OK mesajları aldıktan sonra şimdi artık sunucuyu başlatabiliriz. Evet, 1453 portunda bu projeyi, bu sunucuyu başlatıyorum. Evet, şimdi tarayıcı açalım ve IP adresi ve ilgili portu yazdığımız zaman evet, istek URL Python dosyasına gidiyor ve URL Python dosyası Views Python dosyasının index fonksiyonuna bu isteği yolladığı zaman index Python dosyası da
index fonksiyonu da denklem nesnesi oluşturup tabii bir form elemanı şeklinde sayfaya gönderecektir. Tabii biz burada şu an post işlemini yapmadık. Sadece get işlemini göstermiş olduk. Post işlemi buradan istemciden bir değer girildiği zaman bunun sunucuya iletilmesi şeklinde. O zaman şimdi bu işlemi yapacağımız Views Python dosyasına gidelim. Burada sadece bir get işlemi yapıyorduk. Şimdi de eğer gelen işlem istek bir post isteği ise buradan onu kontrol etmemiz lazım. Bu şekilde gelen istek acaba post isteği mi? Evet, buradan denklem nesnesinde sayfaya get olarak gönderilen x ve y form elemanlarını eğer buradaki gelen veri geçerliyse o zaman burada biz bu x ve y değerlerini alalım ve y değerini de aynı şekilde alıyoruz. Şimdi neyi hesaplıyorduk? Sinüs x artı kosinüs y'yi hesaplıyorduk. Dolayısıyla burada yukarıda sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını kullanabilmek adına math kütüphanesini ekliyorum. Ve bu kısımda sonucu hesaplayalım. Evet, sinüs x artı kosinüs y şeklinde sonucu hesaplamış oluyoruz. Bu sonucu ayrı bir sayfaya gönderelim diyelim. Mesela sonuç HTML diye bir sayfaya göndereceğim. O zaman burada yine sonuç HTML'ye gönderiyorum ve burada bu sefer de ismi mesela sonuç olsun bunun. Ve tabii burada sonuç değerimiz nedir? Bir double bir sayı, yani bir sayı türünden bir şey. Dolayısıyla bunu ben string'e dönüştürüyorum. Ve bu şekilde sonuç ifadesine gönderiyorum. Evet, else durumundaysa bu artık get işlemi burada. Yani denklem oluşturma ve indekse gönderme şeklinde yine burada bunlar kalmış oluyor. Şimdi templates klasörünün içerisine sonuç HTML dosyasını kopyalıyorum. Ve buradan buna yine bakalım. Evet, sonuç HTML dosyasında aslında sadece bir form var yine ve sonucu ekrana yazacağımız label'ı göstermişim ve bir input buraya ekleyerek değeri nedir? Bana get işlemiyle gelecek olan sonucu buraya yazacağım. Gerisi sayfa diğer indeksle aynı aslında. Evet, şimdi tekrar bunu yenileyelim. Mesela buradan 90, buradan da 70 girdiğimizde hesapla dediğimde sonuç HTML sayfasına bu değer gönderilecek ve bu input içerisinde gösterilecektir. Evet, bu basit bir anlamda hani get ve post işlemi Django Web Framework'te nasıl yapılabilir bunu göstermeye çalıştım. Tabii şimdi burada yine daha önceki bir videomda çok çıktılı regresyon analizi nasıl yapılır? Python programlama dilinde kütüphaneleri kullanarak bunu göstermiştim. Diyelim ki böyle bir çalışmamız var ve bu çalışmayı ben web üzerinden sunmak istiyorum. Aslında bu zaten bir Python Web Framework olduğu için burada bütün Python modüllerimizi kullanabiliriz. Dolayısıyla regresyon diye bir Python dosyasını oluşturduğumuzu düşünelim. O daha önceki videomuzda yazdığımız kodun aynısını buraya template'in içerisine kopyalayacağız. Evet, regresyon Python dosyasını kopyaladık ve burada baktığımız zaman işte çok çıktılı regresyon analizi için lineer regresyon, K en yakın komşu regresyonu, karar ağacı regresyonları gibi 3 farklı regresyonda bir veri setinin üzerinde çalıştırılarak tabi burada yine hazır bir veri seti olacağı için buradaki hani sütunlar sabit, yoksa tabii ki sütunları da parametre olarak almak gerekebilir. Burada dediğim gibi o videoda anlatıyorum aslında burada ne yapıldığını. Ve en sona geldiğimizde aslında burada ben
performansı ölçebilmek adına, yukarıda bir performansı sayfaya gönderebilmek adına aslında performans isminde bir sınıf oluşturdum ve nesne oluşturulacağı sırada bana bu 3 farklı metodun hata değerleri geliyor ve bu hata değerlerinin, hata ortalamalarını ben buraya gönderdiğim zaman nesne oluşturulmuş oluyor ve bunu döndürecek aslında hesapla fonksiyonu bir CSV dosya alıp 3 tane regresyon analizi yapıp 3 farklı metotla bunların 3 farklı sonucu performans nesnesi olarak döndürüyor. Yaptığı işlem bu aslında. Evet, şimdi index.html dosyasına gidelim. Daha önce oluşturduğumuz ve burada artık kullanıcıdan bir denklemde bir değer almayacağız aslında. Kullanıcıdan ne alacağız? Bir CSV dosyası alacağız. Ve hesapla deyince o CSV dosyasını ben fonksiyona göndereceğim. Sonuçları bana bir performans nesnesi olarak döndürecek. Ben de onu sayfaya yazacağım aslında. Yapılacak işlem bu. Dolayısıyla buraya bir tane kullanıcıdan dosya almak için file input ekliyorum. Bu şekilde bir CSV dosyayı almak için file input ekledim. Şimdi tabii VivSpy dosyasına tekrar gidelim ve burada şimdi yeni tabii ki regresyon eklemiş olduk. Dolayısıyla buradan biz bu dosyanın içerisinden, regresyon dosyasının içerisinden hesapla fonksiyonunu buraya ekliyorum. Yine aynı dosyanın içerisinden bir de performans isimli sınıfı ekliyorum. Şimdi post işleminde artık bir denklemle işimiz kalmadı. Dolayısıyla bir CSV dosyasını almam gerekiyor. Yani şunu da silebiliriz. Buradan CSV dosyası bana post metoduyla gönderildiğinde ben onu bu şekilde işte alabilirim. Ve sonucu hesapla fonksiyonunu eklemiştim. Hesapla fonksiyonuna bu CSV dosyasını gönderiyorum. Tabii ki bu hesapla fonksiyonu Pandas kullandığı için hani Pandas'ın da burada kurulu olması lazım. Pandas'tan direkt hazır fonksiyon olan read CSV ile bu CSV dosyasını basit bir şekilde okuyabiliyor. Buradan sonuç HTML sayfasına artık 3 farklı regresyon analizi sonucunu göndereceğiz. İşte ilki lineer regresyon. Hatta buradan direkt kopyalayabiliriz isimlerini. Sonuç bir performans nesnesi. Dolayısıyla burada şu şekilde yazabiliriz. Evet, bu şekilde lineer regresyon sonucunu, Kaynik'in komşu sonucunu ve karar ağacı regresyon sonucunu ayrı ayrı bu şekilde sonuç HTML sayfasına gönderiyoruz. Diğer türlü index.html sayfasına gidecektir eğer metot post değilse. Index.html sayfasına gidip CSV dosyasını aldıktan sonra gönder dediğimiz zaman buradan post olacağı için içeriye girip CSV dosyasını alacak ve hesapla fonksiyonuna gönderip sonucu hesaplayacaktır. Gördüğünüz gibi regresyonu ben aslında çok daha önce yazmıştım ve çok kolay bir şekilde bir web uygulaması içerisine entegre edebildik. Şimdi burada templates klasörü içerisindeki sonuç HTML dosyasını değiştireceğiz. Evet, sonuç HTML dosyamızın yeni hali bu şekilde. Neler değişti? Sadece buraya işte gönderen 3 tane farklı sonucu ekrana yazmak için label ve inputlar eklenmiş oldu her biri için. Ve dolayısıyla bize zaten 3 farklı değer olarak gönderildiği için değerleri bu şekilde yazabiliyoruz. Bunu kapattıktan sonra yeniden çalıştıralım. Gördüğünüz gibi index.html dosyası güncel hali bir CSV dosyası istiyor. Yine o daha önceki videomda kullandığım data CSV dosyasını buraya seçeceğim. Evet, data CSV dosyasını seçtik ve hesapla dediğim zaman o regresyon analizlerini yapıyor ve her biri için ayrı ayrı değerleri sayfada bu şekilde gösteriyor. Evet, bir başka videoda görüşmek dileğiyle.